Koçların Mekanı kanalında Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün bir söyleşi etkinliği yapacağız ama burada sizden başka hiç kimse yok. Yani sadece sen varsın. Bugün gerçekliğin yapısını dönüştürmek üzerine konuşacağız. Sen dedim ama belki odada izleyen başkaları da var. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün fikirlerinizi özgürce paylaşarak yaşamınızda gerçekliği dönüştürebilmenin bir takım anahtarlarını alıyor olacaksınız ama çok güçlü anahtarlarını alıyor olacaksınız. Gerçekliğin yapısını dönüştürmeye hazır mıyız? Harikasınız. Haydi başlayalım o zaman. Şimdi sizden şunu istiyorum. Şöyle bir soru soruyorum size. Diyorum ki çevremizde gördüğümüz gerçekliği tanımlamış olsaydık nasıl tanımlardık? Neler söylerdik? Yaşamımızda gerçekliği bir tanımlayayım. Şöyle bir durmanızı istiyorum. Derin bir nefes alın ve derinleşin ve gerçeklik olarak tanımlayabildiğiniz ne varsa bu algılarınızla ilgili de olabilir. Duyumsadığınız şeylerle ilgili de olabilir. Ne varsa yani. Mesela diyebilirsiniz ki benim şu anda nakit olarak harcayabilecek olduğum 50 bin TL civarında nakit param var. İhtiyacım olduğunda bozdurabilecek olduğum bir takım dolarlarım, eurolarım var. Tüm bunlarla birlikte yatırım olarak gerçekleştiriyor olduğum bazı küçük çaplı bir şeyler de var. Bunlar gerçekliğiniz, sizin gerçekliğiniz, kendi gerçekliğiniz. Şu anda var olan gerçekliğinizi tanımlamanızı istiyorum. Şu anda mutlu, huzurlu bir ailem var. İşte ne varsa, şu anki gerçekliğinizde ne varsa. Çok sevdiğim bir eşim var. Çok tatlış bir kızım var. Yakışıklı bir oğlum var. Annem, babam, sevdiklerim, herkes. Yani ne varsa yaşamınızdaki tam şu anda yaşamınızın gerçekliğinde her ne varsa onu tanımlamanızı istiyorum. Her ne varsa o. Şu anda ne varsa. Şu anda içebilecek suyum, alabilecek nefesim, yaşanabilecek anım var. Her ne varsa lütfen derin bir şekilde hatta şu an kaydı durdurun ve yazın. Çevremde gördüğüm gerçeklikler nelerdir? Hiç acele etmeyin çünkü burası çok değerli. Yazabildiğiniz kadar yazın. Hadi beraber durduruyoruz. Şimdi durdur. Tekrar hoş geldiniz. Çevrenizde gördüğünüz gerçekliği tanımladığınızı artık düşünüyorum. Teşekkür ediyorum tanımladığınız için. Şimdi onları detaylı bir şekilde bakın. Başlıyoruz çalışmaya. Şimdi bu gerçekliğinizin temelinde görüyor olduğunuz şeylere bakmanızı istiyorum. Bunların temelinde neler var? Genellemelerimiz var. Yani nedir genellemelerimiz? Ne deriz mesela? İşte hareketli olduğum takdirde sağlıklı olurum. Sonuç olarak hani bu genellemeyle birileri size söylerse mesela iyi hareket edersen, sağlıklı beslenirsen sağlıklı olursun. Tabii biz insanoğlu biraz olumsuz yönüyle duyunca da şey yaparız. Hani mesela bir şey bir kuvvetin formülü vardı ya hani paylaşmışızdır bilirsiniz. Neydi? Bir kütle olduğu zaman, bu da ivmelendiği zaman, yani yaşam alanını dolduran herhangi bir şey olduğunda, onu da ivmelendirdiğinizde yukarıya doğru bu bir kuvvete dönüşüyor. Bu nedir? Mesela yaşamınızda bu da bir genellemedir. Her ne kadar bir formülü olsa da baktığında bir genelleme olarak hareket ediyor. Herhangi bir şeyle ilgili bir ateş yaktığında onu çoğalttığında o büyür gider diye bir genelleme olarak da görebiliriz bunu. Bu aynı zamanda bir formülde tabii fizikte. Şimdi baktığımızda mesela size derler ki mesela olumlu olmayan taraftan bakarak söyleyecek olursak ya işte şöyle olursa böyle olur, böyle olduğunda da şöyle olur. Bak öyle hiçbir şey yapma, kesin böyle olur. Bak işte sakın bak kalıbının dışına çıkma yoksa yanarsın. İşte sakın şöyle 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 yapma yoksa böyle olur gibi. Bunlar genellemeler. Bir de ön kabullerimiz var. Ön kabullerimiz genellemelerin sonrasında geliyor. Biz diyoruz ki ha demek ki öyle olacaksa bu böyle olacak. İşte orada ne oluyor?
Öyle olacaksa demek ki bu böyle olacak dediğimiz anı durduralım orada, yakalayalım ve bunları notumuza alalım. Hatta kaydı durdurun ve lütfen yazın. Deyin ki işte şöyle olacaksa böyle olacak. Mesela işte saçını şöyle yaparsan böyle olur. Kaşını böyle yaparsan böyle olur. Bak işte şöyle giyinirsen sonunda başına şu gelir. Kendi kendinize bununla ilgili düşünün yani. İşte ne olabilir başka? Bu alanları iyi düşünmenizi istiyorum. Yazın bu genellemeleri. E, Aklınıza gelen her şeyi yazın ve sonra bu genellemelerle ne tür ön kabullere ulaştınız? Mesela bir arkadaşınız der ki işte akün bozulmuştur mesela, aküyü değiştirirsin. Arkadaşın der ki henüz o bir başlangıç. Sonra bir bakarsın farklı bir yerde daha arıza çıkmış. Arkadaşın genellemeni tetikledi. Sen ön kabulünü aldın. Ve 3 olacağını verdiğimiz ihtimaller. Şimdi bunlar gerçekliğin temelinde olan şeyler. Bunlar normal hayatımızda aka gelen, ola gelen şeylerimiz. Tüm bunları dönüştürebilmenin formülünü bugün konuşuyor olacağız. Gerçekliğin temelinde neler olduğunu anlarsak neyi dönüştürecek olduğumuzu da anlarız. Eğer neyi dönüştürecek olduğumuzu anlayamazsak onu nasıl dönüştüreceğiz? Önce onları iyice bir anlayalım. Neymiş gerçekliğin temelinde olanlar? Bir, genellemelerimiz. İki, ön kabullerimiz. Üç, olacağına verdiğimiz ihtimaller. Kutuyu anlamak önemli arkadaşlar. Bugün bunu konuşalım. İnsanoğlunu incelediğimizde özellikle maalesef yaşı büyük olanlar, hani bu ya, akıl yaşta değil baştadır denir ama e, yaşı biraz ilerlemiş olan insanların büyük çoğunluğunda, hani az okuyorlarsa eğer, kendilerini geliştirmek için az derinleşiyorlarsa çok böyle kutunun içinde kalıyorlar. Genelde hepimiz bir şekilde bir kutunun içinde sıkışabiliyoruz yani. Bu kutunun içinde sıkışmak bizi nereye götürüyor? Ha, zaten o öyledir. Ha, o ona benziyor. Ha, dediğiniz yerde kendinizi yakalayın. O idrakten ziyade kutunun içinde bir yere yakıştırmadır arkadaşlar. Bakın, birçok kişinin zoruna gidebilir bu anlattıklarım. Tüm bunlarla birlikte bunu anlamanızı istiyorum. Ha, demek ki o öyleymiş. Nasılmış? Kafamdaki bir yere oturttum ben bunu. Bu e, kutunun içinde kalmak arkadaşlar. Çok böyle bu kutunun içinde kalma durumunu birazcık kutunun dışına doğru çevirmemiz gerekiyor. Yani bu ne demek? Aslında bir yerde kutuyu genişletmemiz gerekiyor. Kutuyu genişletmek. Ne demek kutuyu genişletmek? Mesela işte burada bir bardak suyla okyanus örneği. Bunları veriyorduk daha önce de, hatırlarsınız. Hep de bilirsiniz yani. Çok büyük bir suyun içine bir damla mürekkep düştüğünde hissedilmez onun ne yaptığı, değil mi? Kutu çok darsa o çabuk kirleniyor. Kutu çok darsa, benzetebileceği şey azsa mesela, evet öyle. Yani şunu çok duyarsınız. Zaten herkes de aynı şeyi anlatıyor. Ya bunların hepsi de böyle gibi. Bunlar ne yapıyor? Kutunun içinde çelme takıyor bize. Yani bizi geliştirmekten alıkoyuyor. Yani kutunun içinde kalmak bizi gelişmekten alıkoyan bir şey. Tüm bunlarla birlikte gelişim de kutunun içinde oluyor. Yani burayı da böyle anlamak birazcık tabii biraz kolay değil. Bizim amacımız kutunun dışında da bir yer olduğunu, yaşam alanı olduğunu anlamak. Şimdi yaşam alanı olduğunu anlayabilmek için ne yapıyoruz? Derin meditasyonlar yapıyoruz, nefes egzersizleri yapıyoruz. Bunları yaptığımızda ne oluyor? Zihnimiz rahatlıyor. Şimdi buraya geçmeden önce, ki buna daha sonra tekrar geçeceğiz, ilerleyen yayınlarda geçeceğiz. Birlikte beyin fırtınası etkinlikleri yaparsak da bunlarla ilgili tekrar derinleşiyor olacağız. Şimdi benim burada sizden istediğim şey şu: zihnimizdeki akış bizi nereye götürüyor? Şu ana kadar yazmış olduklarınız çerçevesinde bunu bir düşünmenizi istiyorum. Zihnimizdeki akış bizi nereye götürüyor? Şimdi bu konuyla ilgili haydi başlayalım diyorum. 3 artı bir adım atacağız. Bunları derinlemesine kavramanızı rica ediyorum. Hep beraber kavrayalım. Şimdi spesifik olarak bir konu belirlemenizi istiyorum. Bu vizyonunuz olabilir veya işte herhangi başarılı olmak istediğiniz bir alan olabilir. Böyle bir vizyon falan belirliyor olmanız çok daha anlamlı olacaktır. Mesela insanların kendisini gerçekleştirmesiyle ilgili aracılık etmek.
E, Yani bir öğretmek demek çok makul bir kelime olmaz. Çünkü biz birlikte gelişiyoruz. Yani bu konuların hepsi her yerde belki olan konular. Tüm bunlarla birlikte öz bir hale alıp beraber gelişiyor olduğumuz bir sürecimiz var. Bu spesifik olarak belirlemiş olduğumuz konunun nereye gitmesini istediğimizi bir düşünelim. E, Konuyu belirledik ve bir yere gitmesini istiyoruz, değil mi? Mesela nereye gitmesini istiyoruz? Güçlü bir yapılanmaya gitmesini istiyor olabiliriz. Çok anlamlı sonuçlar almaya gitmesini istiyor olabiliriz. Bunu bir düşünelim. Hatta burada kaydı yine durdurup spesifik bir konu belirleyip dönebilirsiniz. Bu konuyu 7 artı 4 alt detayla açıklayalım. Böyle 7 artı 4 alt detayla açıklıyoruz. Bu detaylarla ilgili ileride tekrar kayıtlarda derinleşiyor oluruz. Bugün bu alt detaylarla bir tanışalım istiyorum. Böyle artık bir merhaba diyelim istiyorum. Güçlü bir adım atalım ve gerçekten bir tanışmaya başlayalım istiyorum. Merhaba diyelim istiyorum. Haydi tanışalım. Neymiş bunlar? Görsel, nedir? Beş duyumuz var, değil mi? Beş duyumuz var. Burada tabii git so. Bir de Razbek gibi bir şey var burada. Yani bunları konuşacağız. E, Görsel, işitsel, dokunsal, kokusal ve tatsal olarak öncelikle bunları tanımlayalım. Nedir bunlar? Mesela yazmış olduğumuz konuya bakalım. İnsanlığın kendisini gerçekleştiriyor olduğu bir sürece hizmet etmek. Onlarla birlikte gelişim yolculuğunda bulunmak ve hep birlikte büyümek. Biz ruhuyla büyümek istiyoruz. Bunu görselleştirelim. Diyelim ki işte YouTube yayınları yapıyoruz, seminerler veriyoruz, dünyanın birçok yerinde buluşmalar gerçekleştiriyoruz ve muhteşem bir görsel şölen. Birçok insan biz ruhuyla buluşmuş ve heyecanlı bir şekilde akış içinde seyrediyor. Bunu zihnimize görüyoruz. İşitsel nedir? Sen ne konuşuyorsun? Onlar ne konuşuyorlar? Ne duyuluyor? İşitsel olarak neler var? Ben şimdi su sesi duyuyorum mesela. Suyun kenarında meditasyon mu yapacağız? Ne yapacağız artık beraber? Yani bunları şu anda zihnimde canlanmaya başladı ve kuş sesleri de geliyor. Harika. Su sesi var, kuş sesi. Aa, çok güzel. İnsanların birbirine böyle şükran dolu konuşmaları harikulade. Bunların hepsini görün, hepsini duyun. Ne görüyorsanız görün, ne duyuyorsanız duyun. Harikasınız. Ve dokunsal olarak nedir orada, ne hissediyorsunuz? Çok huzurlu değil mi? Ne hissediyorsunuz? O hissedeceklerinizi hissedin ve dokunduklarınıza dokunun. Suya dokunuşunuzu hissedin. Birbirinize ve kendinize sevgiyle sarılışınızı hissedin. Oh, ne kadar güzel bir his değil mi? Ve deyince kokusu tabii mis gibi harikulade. Kokusunu hissedin. Hatta oradan arkadaşınızın yapıp geldiği kahvenin kokusunu hissedin. Beraberce yaptığınız atmosferin kokusunu hissedin. Harika değil mi? Ve o kahvenin yudum aldığınızda, ben suyun yudumunu alayım şimdi. Kahve tadı mı geliyor ne? O tadı hissedin. O tadı hissedin. Evet, burada S-O var. S-O. Bunlar nedir? Şöyle arkadaşlar. Sonuçsal olarak da bakın. Yani bu işin sonunda ne olmasını istiyorum. Tabii ki sonsuz bir akış, sonsuz olarak da bakabilirsiniz. Sonuçsal olarak bakabilirsiniz ve sinyalini ne gönderiyor olduğunuzla ilgili bakın. Daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. S harfine 3 tane anlam verdim. Sonsuz olarak görün, sonuçsal olarak görün, sinyalini nasıl gönderiyor olduğunuza bakın. Bunları bir orantılayalım. Ve O yazıyor burada. O nedir? O olasılıktır. Olasılıksal olarak da bakın. Buradan gelebilecek olan olasılık dalgası nasıl gelecek? Bununla ilgili karşıma çıkacak olasılıklar çıkmış olsaydı hangi olasılıklar çıkardı? Burası çok önemli bir soru. Tüm bu yapılandırdığım süreçlerin benim için hayırlı olan olasılıkları gelmiş olsaydı ne tür olasılıklar gelirdi?
Bunlara çok, yani bu soruya çok fazla yanıt için düşünmenize gerek yok. Soru olarak düşünüyor olmanız da sistemde müthiş bir hareket başlatır. Ve artı dedik, 4 konuda daha bunları düşüneceğiz. Bunlar nedir? Ruhsal olarak düşüneceğiz. Ruhsal olarak dingin olduğumuz, kuvvetli olduğumuz, güçlü olduğumuz bir yapıyı sürekli nasıl diyeyim, besleyerek ve zedelemeyerek arkadaşlar. Yani zedelemeyerek çok önemli burası. Çünkü ütopik veya distopik kalan şeyler ruhumuzu zedeler. Ulaşamayacağımızın neredeyse net olduğuna dair durumlarda onunla ilgili illaki zoraki hayaller kurmaya çalışmak bizi yorar ve ruhsal olarak yıpratır. Yani bu ne demek? Daha böyle gerçeğe uyarlanabilir şekilde hedefler belirliyor olmak. Testingler yapın. Yani ilk bir yılınızda mesela daha böyle minik hedefler koyun kendinize. Ondan sonraki yıl biraz daha büyük. Sonraki yıl biraz daha büyük. Toplamında daha büyük koymayla ilgili zihniniz bir ikna olsun, tutarlı bir hale gelsin. Ruhunuz da güçlü bir şekilde oraya ulaşmakla ilgili sizi desteklesin. Ruhsal yıpranma konusu çok güçlü bir konu. Bunu ilerleyen derslerimizde yine konuşalım. Bugün ben burada bir temel atmak istiyorum. Güçlü bir temelimiz olsun. Hatta birlikte seanslara devam ediyor olduğumuz dostlarımız için de bu temeli araya şöyle bir sıkıştırmak istiyorum. Çünkü biz seanslarda her ne kadar çok güçlü adımlar atıp yaşamı güzelleştiriyor olsak da bazı temelleri atmakla ilgili şu an için çok fırsat bulamıyoruz. 52 seans yapıyoruz. Yani bana kalsa 152 seans yapalım. Ee, Çok fazla konumuz var ve bunların her birini böyle bazı şeyleri yaşıyorsunuz arkadaşlar. Altyapısında ne olduğunu, tabii eğitim olarak bunları yapmayınca altyapısında ne olduğunu çok bilmeyebiliyoruz. Eğitim yapacak da çok alanımız olmayınca böyle öz bilgileri buradan paylaşıyor olmayı seçiyoruz. İkincisi zihinsel. Zihinsel olarak zihnimize nefes aldırarak, aralıklar bırakarak, alan açarak ve o alanın içini rahatlıkla dolmakla ilgili de fırsat bırakarak hareket ediyor olmak. Burası çok değerli. Yani şimdi tekrar bakın, biraz önceki belirlemiş olduğunuz her şeyin içinde rahatlık olsun. Rahatlık dediğim şey de asla şu değil. Rahatlık alanıma gideyim, oturayım, böyle keyif yapayım, hayalimde kurayım, onlar gerçek olsun gitsin. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Hareket alanı kalsın. Hareket olacak tabii ama alanı da olacak. Alan olmazsa hareket de olmaz. Ve bedensel olarak bedenimizin içinde hücrelerin her birinin derinliğinde hafıza var. Bedenin içindeki hafızayı anlamak çok önemli. Vücudumuzun her noktası kendisiyle ilgili nerede bulunmasını istiyorsan vücudunun orada bulunmakla ilgili sinyal yayıyor. Ve bu sinyalin rahatlıkla yayılabilmesi için de bedenini koruyor olman gerekiyor. Ve en son baktığımız zaman kalp. Kalpten daha güçlü bu sinyal yayan bir yerimiz yok. Şöyle, kalbimiz. Barımız, yoğumuz kalbimiz arkadaşlar. En güçlü sinyalin yayıldığı yer burası. En güçlü nöron bağı burada var. O yüzden ne yapacağız? Kalbimizde sevgiyi, böyle huzuru, neşeyi hep barındıracağız. Eğer kalbimize bunların dışında olumlu olmayan şeyler, sükunet içermeyen şeyler bulundurursak o zaman bizim sinyalimiz arızalı olur ve yapmak istediğimiz şeyler konusunda çok kuvvetli adımlar atabiliyor olmamız çok beklenemez. O yüzden kalbimizi de işin içine katmak çok önemli. Ve üçüncü adım, mental olarak içinde yaşayalım. Burası çok önemli. Her şeyi tasarladık, yazdık, çizdik. Eğer yeterince tasarlamamışsanız şöyle geriye döneyim. Bu slide, yani burayı fotoğrafını alabilirsiniz, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu konuyu 7 artı 4 alt detayla açıklayalım. Görsel, işitsel, dokunsal, kokusal, tatsal, sonuçsal, sinyal bağlamında ve sonsuzluk bağlamında ve olasılık dalgası bağlamında. Olasılığı gelmiş olsaydı ne olurdu, bu soruda kalacak tabii. Ve buna artı olarak tüm bunların içine sızacağı alan olarak ne dedik?
ruhsal, zihinsel, bedensel ve kalpten. Bunların her birini lütfen sağlam notlarımıza alalım ve her birine ilgili detaylar çalışalım. Yapabiliyorsak her biriyle ilgili zihin haritası yapalım ve aralarındaki bağları belirleyelim ve içinden bırakın enerji aksın. Bunları yaptıktan sonra da izin verin içinde mental olarak yaşayın. Mental olarak içinde yaşayın. Kendimize yaşamımızı güzelleştirmeye layık olduğumuzu hatırlatalım. Sen yaşamını güzelleştirmeye layıksın. Sen yaşamını güçlü kılmaya layıksın. Sen yaşamını kendin olarak yaşamaya layıksın değerli dostum. Ve artı bir adım. Olasılıklar gelince aksiyon almayı hatırlayalım. Burası çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bu artı bir adım. Ah, o kadar önemli ki, o kadar önemli yani. Bir ah diyerek anlattım. O kadar önemli. Olasılıklar gelince aksiyon almayı hatırlayalım arkadaşlar. O olasılıklar geldiğinde adım atmasını bilelim. Bakın çok ciddi söylüyorum. Adım atmasını bilelim. Adımımızı atalım. Öğrenme sadece o işi yapmakta oluyor. Sonuç sadece o işi yapmakta oluyor. Ve her bir adımımızla temellerimizi sağlam bir şekilde inşa edebiliriz. Evet, şimdi bakalım şu anki bilincimizle gerçekliğin yapısı nasıl görünüyor? Şu anki bilincimizle gerçekliğin yapısı nasıl görünüyor? Bu tamamen sizde. Bugünün bu seansı biricik benliğine kalpten hediye olarak sunulmuştur. Al, kabul et değerli dostum. Güle güle kullan. Yaşamında her neyi güzelleştirmek istersen bu videoyu tekrar açıp, bu ses kaydını tekrar açıp buradan yaşamını güzelleştirebilirsin. Bugünlük bu kadar. Biz ruhuyla buluştuğumuz için sonsuz teşekkürler. İyi ki geldin, iyi ki buradaydık, iyi ki biz olduk. Koçların mekanında bulunuyor olman, Koçların mekanındaki diğer videoları, dostlarımızın videolarını da izleyerek kendini gerçekleştiriyor olman çok değerli. Kendini gerçekleştirme yolculuğumuzda yani odaklanmamız gereken çok şey var. Burada hocalarımızın çok güzel yayınları var. Koçların Mekanı'na abone edip onların yayınları oldukça da onlardan da bilgi alıyor olmanızı öneririm. Bu çok değerli. O yüzden Koçların Mekanı'na abone olmayı hatırlayın. Dostlarınızla tavsiye etmeyi hatırlayın. Biz ruhuyla gelişim içinde olmayı hatırlayın. Lütfen bunların hepsini yazın, çizin, çalışın. Elimizden geldiğince ulaşılabilir olmaya gayret ediyoruz. Bizlerle de temas kurarak bunları bize bildirebilirsiniz. Detaylar birlikte konuşmakla ilgili alan açmaya çalışırız. Yani ne kadar açabiliriz, ne yapabiliriz bilmiyorum ama en azından geri bildirimlerde bulunup ileride yapacak olduğumuz çalışmalarda nelerin geleceğiyle ilgili bizi tetikleyebilir ve hizmet alma verme döngüsünde siz talebinizi verirsiniz, bizden de hizmetinizi alırsanız sizden ekstra bir beklentimiz yok. Tek beklentimiz yaşamınızı mükemmel kılmanız ve bunu yapabilmeye layıksınız. Buna layık olduğunuz için biz de çaba içerisinde bu çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.